Aksiyon Yanlışlıkla kanalıma hoş geldiniz, ben Kaan. Bugün sizlere drone kullanırken yapılan çekimlerde genellikle önemsenmeyen fakat aslında kaliteli görüntüler çekmek için olmazsa olmaz ürünlerden olan filtrelerden bahsedeceğim. Ayrıca videonun ilerleyen kısmında Kiev Concept'in web sitesinde kullanabileceğiniz bir indirim kodu da veriyor olacağım. Bu indirim koduyla web sitesinden ürünleri indirimli olarak alabileceksiniz. Biliyorsunuz daha önce DJI Neo için çektiğim videoda da bahsettiğim üzere ND filtreler özellikle gündüz yapılan çekimlerde hareket bulanıklığını doğru yakalamak adına kullanmanız gereken eklentilerin başında geliyor. Bu filtreler sayesinde ışığa hükmederek doğru filtre kullanımı ile motion blur'u bozmadan rahatlıkla çekebileceğiniz videolar çıkarabileceksiniz. Tabi aklınızı iyice karıştırmadan bahsetmem gereken birkaç konu daha var. Sonrasında size filtreleri ve yaradığı işleri göstermeye başlayacağım. Video çeken arkadaşlarımız biliyordur, genelde sinemada hareket bulanıklığı diye bir konu var. Ve bu sebeple yaptığımız çekimlerde belirlediğimiz FPS değerinin 2 katını Shutter'da kullanarak doğala yakın bir blur efekti elde ediyoruz. Yani 30 FPS bir video kaydı yapıyorsak Shutter'ımızda 1/60, 120 FPS bir kayıt yapıyorsak da Shutter'ımız 1/240 olmalı. Tabi farklı shutter speedlerde de kullanılabilir ama daha düşük kullandığımızda hareketlerde yavaşlama, daha yüksek kullandığımızda da daha keskin ve doğaldan uzak bir video elde etmiş oluyorsunuz. O sebeple genel kabul gören bu kural videonuzun daha ilgi çekici ve sinematik olmasını sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi isterseniz de 180 derece shutter kullanarak yapay zekada veya Google'da araştırma yapabilirsiniz. Ben konuyu uzatmamak adına burada bitireceğim bu konuyu. Tabii bir de diyafram mevzusu var. Bildiğiniz üzere düşük diyaframlı lenslere veya düşük diyaframlı cihazlara normalden çok daha fazla paralar ödüyoruz. Ve bu düşük diyafram sayesinde de sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak düşük ışıklı koşullarda bile bize aydınlık görüntüler sağlarken arka planda da istediğimiz güzel bir bulanıklığı alabiliyoruz. Bu da yine sinematik görünüm adına istenen bir şeydir. Bu videonun konusu olan DJI Philip'in lensi de 1.7f. Yani bu düşük ışıklı çekimlerde oldukça yüksek avantaj sağlarken yüksek ışıklı çekimlerde de bir dezavantaja dönüşecektir. Tabii ki şöyle bir ND filtreniz yoksa. Çünkü bildiğiniz üzere dronelarda genellikle diyafram değeri sabittir. Diyafram sabit olunca yüksek ışıklı koşullarda doğru ışığı alabilmek adına elimizde sadece shutter speed kalıyor. Ve shutter speed'i gündüz çekimlerinde 1/1000 gibi değerleri çıkarttığımızda ancak doğru ışıklı görüntüler alabiliyoruz. Fakat bu şekilde aldığımız görüntülerde de doğal bulanıklık kayboluyor. Hareketler daha kesik kesik, robotik veya yapay gözüküyor. Özellikle yürüyüş, pan hareketleri ve hızlı objeler doğallığını kaybediyor. Ayrıca iç mekan çekimlerinde de frika sorunu da artabiliyor. İşte bu gibi tüm sorunları çözecek olan ekipman bu elimizde tutmuş olduğum filtre setinde gizli. Kiev Concept'in Nano X serisi filtre seti. Bu set içerisinde UV, Circular Polarize filtre, ND8, ND16, ND32, ND64 filtreleri bulunuyor. Tüm filtreler yüksek çözünürlüklü 1. sınıf AGC optik camdan yapılıyor ve 28 katmanlı nano kaplama ile de görüntüye herhangi bir etkisi olmadan ultra düşük yansıtma özelliği sağlıyor. Bunun dışında su itici bir yapıya sahip ve çizilmeye karşı da ekstra dayanıklı. Ürünlerle ilgili daha detaylı bilgi vermeye başlamadan önce bu videoda işbirliği yaptığımız Kiev Concept'ten de kısaca bahsetmek gerekirse, firma uzun yıllardır fotoğraf ve video ekipmanları üreten, özellikle filtreler ve adaptör teknolojisinde dünya çapında bilinen bir marka. Son yıllarda da ürün gamını genişleterek tripodlar, fotoğraf çantaları, aksesuarlardan video ışıklarına kadar birçok alanda aktif. Türkiye'de de web sitesine girerek herhangi ek bir gümrük ücreti ödemeden adresinize kadar ürünleri teslim alabiliyorsunuz. Kaan 15 koduyla da tüm ürünlerden %15 indirim sağlayabilirsiniz. Ben ürünlerin ve web sitesinin linkini aşağıya bırakacağım. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Gelelim videomuzun konusu olan ürüne. Öncelikle bu filtreleri DJI filminize takmak için herhangi bir ayık aparata ihtiyaç kalmıyor. Klikli yapısı sayesinde kolaylıkla drone'unuza takabiliyorsunuz. Bu da drone'una ek yapıştırma yapmak istemeyenler için bence çok iyi düşünülmüş. Çünkü bazı filtrelerde lensin önüne bir yapıştırma yapmak gerekebiliyordu. Bu açıdan bunu sevdim. Filtreleri anlatmaya da sırayla başlamak gerekirse, UV filtre görüntüdeki UV ışını etkisini önleyerek lensi tozdan ve düşmelere karşı kırılmadan korur. Herhangi bir filtre kullanmayacağınız durumlarda cihazınızda lensinizi korumak için takılı olarak kalabilir. Circular Polarize filtre ise yansımaları azaltırken gökyüzünü daha da uygun bir renkte gösterecektir. Balıkçılık, kayak, mimari fotoğrafçılık gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Su ve cam gibi yüzey yansımalarını azaltma özelliğiyle daha fazla kullanışı dinamik aralık sağlayarak ayrıntı yakalamaya yardımcı olur. Rengi ve kontrastı da artırarak derin ve zengin manzara görüntüleri oluşturur. ND8, ND16, ND32, ND64 gibi filtreler ise pozlamayı 3 duraktan 6 durağa kadar düşürür. Çeşitli parlak güneş ışığı koşulları için idealdir ve görüntü ayrıntılarını doğal olarak geliştirir. Bunun dışında videonun başında da bahsettiğim gibi doğal ışık ortamında çekimler sırasında fazla gelen ışık değeri
değerini bloke ederek hareket bulanıklığı elde etmek için kamera parametrelerinizi ayarlamanıza yardımcı olur. Peki hangi ND filtreyi ne zaman kullanmalı derseniz de tabi bu durum çektiğiniz FPS değeriyle alakalı olsa da genel olarak örnek vermek gerekirse ND8'i gün doğumu, gün batımı saatlerinde özellikle Golden Horse dediğimiz altın saatlerde kullanım için idealdir. ND16 açık ve parçalı bulutlu havalarda güneşin henüz tam yükselmediği öğleden önceki saatlerde kullanılabilir. ND32 bulutlu ama parlak gün ortası gibi güneşin yoğun olduğu saatlerde kullanılabilir. ND64 güneşin çok daha parlak geldiği saatlerde deniz, karlı alanlar ve çöl gibi yansımanın yoğun olduğu yerlerde kullanılabilir. Tabi bunun dışında diyafram açıklığı çok düşük olduğundan daha düşük FPS değerinde ND128, ND256 gibi de daha yüksek değer içeren filtrelerde gerekli olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta makinenizin ayarını yaptıktan sonra deneme yoluyla uygun ND filtreyi bulmaktır. Bu şekilde çok daha doğal bir görüntü oluşturabilirsiniz. Sanırım anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla detaya girmeden size ND filtrenin faydalarından ve ND filtreyi neden kullanmamız gerektiğinden bahsetmek istedim. Eğer bu sette ilginizi çektiyse açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. Kaan 15 koduyla da %15 indirim almayı unutmayın. Tabi sadece DJI Flip için değil, DJI Neo, DJI Mini 4 Pro veya diğer dronlar, action kameraları veya normal lenslerimiz için de farklı formatlarda filtreler mevcut. Web sitesinden girip göz atabilirsiniz. KF Konsept'e de buradan teşekkür ederim tekrardan bu videoda işbirliği yaptığınız için. Umarım farklı videolarda da görüşeceğiz. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz de bir like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Bye bye. Maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,